Kayıp cariyeler, Topkapı'nın kanlı sırrı. Topkapı Sarayı, altın kubbelerin ihtişamı altında asırlardır fısıltıyla anlatılan tarihin en karanlık ve ürpertici sırlarından birini saklıyor. Yıl 1648. Haremin labirenti andıran o meşhur koridorlarında yankılanan neşeli sesler, yerini bir gecede derin ve tekinsiz bir ölüm sessizliğine bıraktı. Tahtta tarihin deli diye damgaladığı, ancak ruhu yıllarca bir kafeste hapsedilmiş fırtınalarla dolu Sultan İbrahim var. O gece, Marmara'nın soğuk suları yüzlerce genç kadının çığlıklarını yutarken, sarayın ipek perdeleri büyük bir günahın üzerine çekildi. Bu, sadece bir hükümdarın cinneti miydi, yoksa imparatorluğun kalbinde kurgulanan kanlı bir oyunun son perdesi mi? Hazırsanız, tarihin tozlu mahzenlerinden, insan iradesinin en uç sınırlarını zorlayan bu gizemli hikayeyi tüm detaylarıyla incelemeye başlıyoruz. 5 Kasım 1615. Payitaht, Sultan 1. Ahmet ve Kösem Sultan'ın oğlu İbrahim'in doğumuyla şenlendi. Ancak bu doğumun ileride Osmanlı hanedanının kaderini pamuk ipliğine bağlayacağından henüz kimsenin haberi yoktu. İbrahim, tahta çıktığında 25 yaşındaydı. Ancak bu ömrün neredeyse tamamını kafes denilen kapalı bir odada her an öldürülme korkusuyla geçirmişti. Ağabeyi 4. Murat tüm kardeşlerini boğdurtmuştu. İbrahim sıranın kendisine gelmesini bekleyerek büyüdü. Abisi 4. Murat son nefesini verirken korkunç bir emir verdi. İbrahim öldürülsün, taht Kırım Hanı'na geçsin. Fetva alındı. Cellatlar hazırlandı. Ancak tarihin en güçlü kadını Kösem Sultan, "Dur" dedi. Murat'ın son emrini engelleyerek oğlunu ölümün kıyısından çekip aldı. Bu, koca bir imparatorluğun uçurumun kenarından dönüşüydü. 1640 yılında tahta çıktığında İbrahim'in akıl sağlığı bir pamuk ipliğine bağlıydı. Kapalı alan korkusu, ani öfke patlamaları ve derin bir melankoli. Sarayın içindeki güç odakları için İbrahim, yönetilmesi kolay bir hükümdardı. Ama kimse onun içindeki fırtınanın ne kadar büyüyeceğini tahmin edememişti. Samur kürklere olan takıntısı, sarayın her yerini amber kokularıyla doldurması ve tabii ki harem. Sultan İbrahim devlet işlerine sırtını çevirmiş, kendini harem hayatına bırakmıştı. Bir otorite boşluğu oluşmuş, yağma dönemi başlamıştı ve bir gün o uğursuz fısıltı yayıldı. Casusluk. Söylentiye göre cariyelerden biri dışarıyla haberleşiyor ve padişahın mahrem sırlarını sızdırıyordu. İbrahim, bu haini bulmak için adaletten çok cinnete benzeyen bir yöntem seçti. O gece sarayda hiçbir kandil yakılmadı. Muhafızlar haremin kapılarını dışarıdan kilitledi. Sultan İbrahim, suçluyu ayırt edemediği için tüm haremi cezalandırmaya karar vermişti. Harem ağaları ve cellatlar, genç kadınları birer birer odalarından topladı. Tarihçi Cevdet Paşa'nın kayıtlarına ve Avrupalı seyyahların iddialarına göre, tam 280 cariye o gece siyah çuvallara dolduruldu. İçlerine ağırlık yapması için taşlar konuldu. Sarayburnu'nun akıntılı sularına gecenin karanlığında tek tek bırakıldılar. Marmara Denizi'nin soğuk suları bu sırrı yutarken, Haliç masum kadınlar için devasa, ıslak bir mezarlığa dönüştü. Bu olay resmi Osmanlı vakainamelerinde görülmemiş kabul edilir. Ancak bir efsane vardır. Çuvallardan biri yırtılır ve bir cariye Fransız gemisi tarafından kurtarılır. Paris'e ulaşan bu kadının anlattıkları Avrupa'da şok etkisi yaratır. Sarayın duvarları masum kadınların hayaletleriyle doludur. Nihayetinde 1648 yılında Sultan İbrahim tahttan indirilip yine o karanlık dairesine hapsedildi. Yerine 6 yaşındaki oğlu 4. Mehmet geçirildi. Küçük sultanın ağzından çıkan veya ona söyletilen o korkunç fermanla babasının katli emredildi. Toplumun zarar görmesini önlemek için kendisinin varlığı bu dünyadan silinmeli. Cellat Kara Ali bile bu sahneden korkup kaçmış, ancak zorla geri getirilmişti. Sultan İbrahim feryatlar içinde boğularak öldürüldü. Güneş battığında bir baba toprağa, bir oğul ise devasa bir imparatorluğun yüküyle baş başa kalmıştı. Bugün Topkapı'nın harem koridorlarında yürürken sadece Çinlerin güzelliğine bakmayın.
Ayaklarınızın altındaki o soğuk mermerlerin, yüzyıllar önce yankılanan çığlıkları sakladığını hatırlayın. Sultan İbrahim gerçekten bir cani miydi, yoksa sistemin kurbanı ettiği bir akıl hastası mı? Bu sorunun cevabı hala Marmara'nın derinliklerinde saklı. Sizce bu olay gerçekten yaşandı mı? Yoksa sarayın gizemini artırmak için uydurulan bir efsane mi? Yorumlarda buluşalım. Tarihin bilinmeyen yüzüne yolculuğumuz devam edecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.